var. Şimdi bakıyorsunuz makine işçiliği belli zaten. Bakıyorsunuz ustanın imzası var. İşte küçük bir pirinçten bir imzası var, ismi var falan. Şimdi ham maddeye gelelim şimdi. Artık isim şeyin ustalıklarından, bazı şeyin usta işçiliklerini bir kenara bırakalım. Şimdi gelelim ham maddeye. Şimdi elinizde 24 ayar altın bir bilezik var. Atıyorum size işte 10 gram veya 12 gram. Aynı görünüşte, aynı kalitede, aynı işçilikte bir bileziğiniz daha var. Ama bu 24 ayar altın kaplama. Ham maddesi pirinç veya bakın. İşte neye sayarsanız sayın. İkisi de aynı görünümde. İkisini aynı elinize takıp da çarşıda pazarda gezdiğinizde onu ayırt edecek insanı ben alnını karıştırırım yani. Ama bunu tutup da satmaya gittiğinizde, kuyumcuya götürdüğünüzde tespihin bileziğin bir tanesi yapıyor 100 bin lira. Bir tanesi yapıyor 10 bin lira. Niye? Çünkü altın kaplama. Ham maddesi bakır veya pirinç. Yani şimdi altın değerinden bir şey düşürür mü? Düşürmez. Değerinden bir şey kaybeder mi? Kaybetmez. İşte tesbihler de öyle. Yani epoksi tesbih 200 lira değerinde bir tesbih. Bunu usta tuttu. Birinci sınıf işçilik yaptı. Oldu size 2200 lira tesbih. Peki şimdi bu 200 liralık tesbihin yarın bir gün bir satmaya götürdüğünüzde verecekleri para size yemin ediyorum 200 lira. O 2000 lira arada kaydı gitti. Şimdi tesbih aldıktan sonra çektikçe değerlenir. Çektikçe değerlenir. Değer kazanır. Değer kazanır diyorsunuz. Ama ortada değer kazanmış hiçbir şey yok. İşte bakalım tespihlerin işte değer kazanma sebebinin en büyük sebebi bu zaten. Durdukça değer kazanıyor. Niye? Çünkü gerçek malzeme. Diğerinden bir şey getirmediği gibi de durmadan değer kazanıyor. Kayganlaşıyor, renk değiştiriyor, eskiyor. Ondan sonra da kokmaya başlıyor. Şekil alıyor. Canlı bir malzeme gibi her şeye tepkime veriyor. İşte bu konulara değinmek istedim. Bu yüzden de Hayrettin abiye de söyledim hatta. Hayrettin abi sen Mustafa sen video çek ben ona yayınlarım dedi. Aslında kendi söylediklerini de ben burada tekrar etmiş gibi mi oldum artık bilmiyorum ama yani ustalarımızın da gerçekten yaptığı işçilikleri bu basit işçilikler mahvediyor. Adam 3000 liraya bir kuka yaptıracağına gidiyor 300 liraya kuka alıyor. İşçilik tabii ki işçilik yok üzerinde. İşçilik olmadığı için de tabii yani kuka ama şimdi usta işçilik kukayla misal söylüyorum. Ustanın yaptığı iş bir olur mu? Şimdi gelelim epoksi tespihlere. Ya epoksi tespihlerin hepsi de plastik içermiyor belki ama yani içinde o haleler, o desenler emin olun plastik. Onu katmadıkları müddetçe ona desen veremezler. Ben bunu zaten evvelden de biliyordum. Hale canavarı, bilmem ne canavarı diyorlar ama öyle bir şey yok. Fenolle formaldehit birbiriyle birleştiğinde içine kolay kolay başka bir malzeme almıyor. Aldığı zaman otomatikman epoksi karışmış olur. Epoksi karıştığı için de otomatikman ne oluyor? Epoksi tespih oluyor. Yani bakalde olmaktan çıkıyor. Tabi bu epoksinin de belli bir olanları var. Artı fenolün de belli olanları var. Bunları karıştırıyorlar. Belli olanlarını biraz düşürüyorlar, biraz yükseltiyorlar falan. Tezbihi biraz daha kaliteli yapmaya çalışıyorlar. Sertliğini falan biraz daha değiştiriyorlar falan ama yani ne kadar değiştirebilirler ki? Ya söyleyelim gene bak. Epoksi bir kalıp aldınız. Götürdünüz ustaya. 2000 liraya veya 3000 liraya ustaya verdiniz. Usta onu güzel bir tespih yaptı. Yarın bunu sıkıştırın satmaya götüreceksiniz. Size verecekleri para 200-250 lira. Usta parasını da bir kenara bırak ona o tespihe değer vermezler. O zaman ne olmuş oluyor? Ustanın da yaptığı işçilik hiç olmuş oluyor. Niye? Çünkü malzeme değil. İşte o yüzden kaliteli tespih istiyorsanız önce kaliteli tespih almayı öğrenin. Sonra kaliteli tespih iyi bir ustaya yapmayı öğrenin. Ondan sonra da güzelce çekmeyi öğrenin. Çektikçe zevk almanın ne olduğunu o zaman anlarsınız. Hepinize kolay gelsin. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hepinize güzel tespihler çekerek gününüzü geçirmesini tavsiye ediyorum. Hepinize kolay gelsin.